20. yüzyıl boyunca sınırlar değişti, yönetimler dönüştü. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de yeni politikalar uygulandı. Yasaklar, sürgünler ve gerilimler yaşandı. Ancak bu yüzyıl yalnızca travmaların değil, hayatta kalmanın da tarihiydi. Kürt tarihi serimiz kronolojik olarak devam ediyor. Takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilir, görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. 20. yüzyılın ilk yarısında Orta Doğu'da sınırlar netleşmişti. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de yeni siyasi yapılar kuruldu. Bu devletler ulusal bütünlüğü güçlendirmeyi ve merkezi idareyi sağlamlaştırmayı öncelik olarak belirledi. Bu süreçte kimlik, vatandaşlık ve aidiyet kavramları yeniden tanımlandı. Eğitim sistemleri standartlaştırıldı, resmi diller öne çıkarıldı ve merkezi yönetim anlayışı genişletildi. Devletlerin amacı farklı toplumsal yapıları tek bir siyasal çerçeve içinde bütünleştirmekti. Ancak bu dönüşüm her bölgede aynı şekilde işlemedi. Kürtlerin yaşadığı coğrafya hem güvenlik hem de idari açıdan stratejik alanlar olarak görülüyordu. Bu nedenle bazı dönemlerde güvenlik merkezli politikalar daha belirgin hale geldi. Türkiye'de 1920'ler ve 1930'lar boyunca merkezi idarenin güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı. Irak'ta İngiliz mandası sonrası kurulan devlet yapısı içinde farklı etnik ve mezhepsel gruplar arasında denge arayışı sürdü. İran'da merkezileşme politikaları hız kazandı. Suriye'de ise manda yönetimi ve sonrasında gelen siyasal değişimler farklı bir idari deneyim oluşturdu. Bu dört ülkede uygulanan politikalar birbirinin aynısı değildi. Ancak ortak nokta, ulus devlet inşası sürecinin farklı toplulukları yeni bir siyasal çerçeveye yerleştirme çabasıydı. Bazı dönemlerde bu çaba reform girişimleriyle yürütüldü. Bazı dönemlerde ise güvenlik politikaları ön plana çıktı. Yasalar, idari düzenlemeler ve güvenlik uygulamaları bölgedeki toplumsal yapıyı etkileyen başlıca araçlar haline geldi. 20. yüzyılın ilerleyen yıllarında yaşanacak gerilimler ve kırılmalar büyük ölçüde bu erken dönem tercihleri üzerinde şekillenecekti. 20. yüzyıl boyunca birçok Orta Doğu ülkesinde güvenlik ve bütünlük kaygıları ön planda tutuldu. Bu yaklaşım yalnızca Kürtler için değil, farklı etnik ve mezhepsel gruplar için de belirleyici oldu. Ancak Kürtlerin yaşadığı bölgelerde uygulamalar daha görünür hale geldi. Türkiye'de belirli dönemlerde dil kullanımı, yer adları ve kültürel faaliyetler konusunda sınırlamalar getirildi. İdari düzenlemelerle bazı bölgelerde ve özel yönetim modelleri uygulandı. Güvenlik gerekçesiyle yer değiştirmeler ve iskan politikaları devreye alındı. Irak, ta özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren merkez-çevre ilişkileri zaman zaman gerilimli bir seyir izledi. 1970'lerde otonomi girişimleri gündeme geldi. Ancak ilerleyen yıllarda yeniden çatışma dönemleri yaşandı. 1980'li yıllarda yaşanan askeri operasyonlar ve zorunlu yer değiştirmeler bölgesel hafızada derin izler bıraktı. İran'da merkezileşme ve ulusal kimlik inşası sürecinde yerel kimliklerin kamusal alandaki görünürlüğü sınırlı kaldı. Suriye'de ise uzun süreli olağanüstü hal uygulamaları ve vatandaşlık statüsüne dair tartışmalar gündemde oldu. Bu uygulamaların tamamı aynı bağlamda ortaya çıkmadı. Her ülkenin kendi siyasi dinamikleri, güvenlik algısı ve bölgesel koşulları belirleyici oldu. Ancak ortak nokta, merkezi devlet yapılarının farklı kimlikleri kontrol ve uyum çerçevesinde değerlendirmesiydi. Yasaklar ve sürgünler yalnızca hukuki düzenlemeler olarak kalmadı. Eğitimden gündelik yaşama, ekonomik ilişkilerden yerleşim düzenine kadar geniş bir alanı etkiledi. Bazı bölgelerde köy boşaltmaları, bazı dönemlerde zorunlu göçler yaşandı. Bu süreçler kuşaklar arası hafızanın önemli bir parçası haline geldi. Ancak 20. yüzyılın tarihi yalnızca yasaklardan ibaret değildir. Aynı dönemde kültürel üretim devam etti, sözlü hafıza aktarıldı ve toplumsal dayanışma ağları varlığını sürdürdü. 20. yüzyıl boyunca uygulanan yasaklar ve güvenlik politikaları yalnızca devlet toplum gerilimi üretmedi. Aynı zamanda farklı direniş ve uyum biçimlerini de ortaya çıkardı. Bu direniş her zaman silahlı ya da örgütlü bir hareket şeklinde olmadı. Bazı dönemlerde siyasal talepler dile getirildi, bazı dönemlerde ise kültürel alan üzerinden varlık sürdürme çabası öne çıktı. Dilin ev içinde korunması, sözlü kültürün aktarılması, müzik ve edebiyatın devam etmesi bu çabanın parçalarıydı. Türkiye'de 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı siyasal hareketler ortaya çıktı. Irak'ta merkezi yönetim ile bölgesel aktörler arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. 1990'lı yıllarda ise kuzeyde farklı bir idari yapı oluştu.
İran ve Suriye'de de dönemsel gerilimler ve sınırlı reform girişimleri görüldü. Bu süreçler her ülkede farklı seyretti. Ancak ortak bir gerçek vardı. Toplumsal hafıza yalnızca travmalarla değil, hayatta kalma stratejileriyle de şekillendi. Göç eden aileler yeni şehirlerde yaşam kurdu. Kırsaldan kente geçiş hızlandı. Diaspora toplulukları Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerde yeni sosyal ağlar oluşturdu. Böylece kimlik yalnızca yerel bir mesele olmaktan çıkarak uluslararası bir boyut kazandı. 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde Kürt meselesi artık yalnızca sınırların içinde kalan bir konu değildi. Medya, uluslararası hukuk ve küresel siyaset bu tartışmanın parçası haline geldi. Ancak bütün bu gelişmelerin arka planında daha sade bir gerçek vardı. Günlük hayatın sürdürülmesi. Eğitim, çalışma, aile kurma ve kültürel aktarım gibi temel pratikler en zor dönemlerde bile devam etti. Bu nedenle 20. yüzyılın hikayesi yalnızca çatışma ya da yasak tarihi değildir. Aynı zamanda uyum sağlama, yeniden kurma ve hayatta kalma tarihidir. 20. yüzyıl Orta Doğu'da sınırların, rejimlerin ve siyasal dengelerin sürekli değiştiği bir dönemdi. Bu değişimlerin içinde Kürtlerin yaşadığı coğrafyada farklı devlet yapıları altında yeni deneyimler yaşadı. Yasaklar, sürgünler ve güvenlik politikaları tarihsel kayıtlara geçti. Ancak aynı dönemin bir başka boyutu daha vardı. Gündelik hayatın devam etmesi. Kuşaklar değişti. Şehirler büyüdü. Göç edenler yeni yerlerde hayat kurdu. Sözlü kültür aktarıldı, müzik üretildi, hafıza taşındı. Bazı dönemlerde siyasal gerilimler arttı. Bazı dönemlerde reform girişimleri gündeme geldi. Ancak her koşulda toplumsal yaşamın sürdürülmesi temel bir öncelik oldu. Hayatta kalmanın tarihi ifadesi yalnızca zor dönemleri anlatmaz. Aynı zamanda uyum sağlama, yeniden kurma ve değişen koşullara adapte olma sürecini de kapsar. 20. yüzyılın deneyimi, travmalar kadar dayanıklılığı da içerir. Bu tarih tek bir anlatıya indirgenemez. Ne yalnızca çatışmadır, ne yalnızca direniş. Bir yüzyıl boyunca süren değişimin içinde toplumların varlığını sürdürme çabasıdır. Bir sonraki bölümde kültür, dil ve hafızanın bu uzun süreç içinde nasıl korunduğunu ve dönüştüğünü ele alacağız. Yüzyılın tarihi yalnızca sınırların ve politikaların tarihi değildir. Aynı zamanda değişen koşullar içinde yaşamın sürdürülmesinin tarihidir. Yasaklar, göçler, gerilimler ama bunun yanında kültürel aktarım, uyum ve yeniden kurma çabası. Hayatta kalmanın tarihi ifadesi bu uzun yüzyılı tek bir başlıkta toplamak için kullanıldı. Ne tamamen çatışma, ne tamamen sükunet. Dönüşen ama varlığını sürdüren bir toplumsal deneyim. Kültür, dil ve hafıza başlığı altında Kürtçenin lehçelerini, müzik ve edebiyat üretimini, sözlü hafızanın nasıl korunduğunu ve kimlik tartışmalarının kültürel boyutunu ele alacağız. 20. yüzyılın ardından hafızanın nasıl taşındığına bakacağız. Kürt tarihi serimiz kronolojik olarak devam ediyor. Tüm bölümler kanalımızda. Ayrıca kanalda devam eden roman tarihi serisini de izleyebilirsiniz. Bu tür uzun soluklu ve tartışmaya girmeyen tarih anlatılarını desteklemek için videoyu beğenebilir, görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Takip ederek serinin yeni bölümlerinden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.